Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Adventure Time'ın yaşam döngüsü hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Buz Kralı, Marceline, Hans Nebedir gibi bazı karakterler tamamen ölümsüz, Finn, Jack ve Şeker Prensesi gibi karakterler ise ölümlüydü. Peki bu karakterler nasıl yaşam süreçlerinden geçiyor? Reenkarnasyon ne şekilde işliyor? Bu videoda anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de Adventure Time karakterlerinin yaşam döngüsünü merak ediyorsanız bu macerada bana katılın. Adventure Time'da karakterlerin yaşam döngüleri derken gerçekten bir döngü ve süreklilik olduğunu görüyoruz. Yani Adventure Time karakterleri ölümlü olsalar da ruhları sonsuza dek var oluyor. Bu ölümsüz ruhların ilk olarak nereden çıktığı ise bilinmiyor. Biri mi yaratıyor yoksa bu ruhlar ebedi bir şekilde hep var mıydı bunu bilmiyoruz. Bunlar gerçek hayatta olduğu kadar cevapsız şekilde bırakılmış sorular. Adventure Time yaşam çizgisinde çoklu evrenlerin varoluşundan önce canavarlardan oluşan kaotik bir uzay varmış. Bu uzayda uzun zaman anlaşamayan ölümsüz ve olağanüstü varlıklar bir şekilde anlaşmaya varınca Adventure Time'ın çoklu evrenlerini yarattılar. Dünya da bu çoklu evrenlerden birinde yer alıyor. Ancak dünya ile bağlantılı olan Gezeosfer ve Yumrulu Evren gibi yerlerin nasıl oluştuğu tam olarak açıklanmadı. Çünkü Yumrulu Evren çoklu evrenlerin aksine antimaddeden oluşuyor. Hans Nebedir ise zamanın başlangıcında var olan kozmik varlıklardan biri. Ancak o kadar uzun süre yaşamış ki kendisi de tam olarak nereden geldiğini hatırlamıyor. Prizmo gibi kozmik varlıklar da çoklu evrenler ile birlikte oluşmuşlar. İnsanlara ve diğer ruha sahip varlıklara geldiğimizde ise ruhların ilk kez nasıl yaratıldığı bilinmiyor. Belki de çoklu evrenler ile birlikte belirli sayıda ruh da yaratıldı ve bu ruhlar zaman içinde biçim değiştirdi. Bu bana şimdilik tutarlı geliyor. Çünkü Finn ilk kez bir kuyruklu yıldız olarak var olmuş, sonradan insan olarak yeniden doğmuştu. İnsan ve ruha sahip diğer varlıkların yaşam döngüsüne geldiğimizde onların ilk olarak Finn'in geçmişinde katalizör kuyruklu yıldız olması gibi insan olmayan ruha sahip varlıklar olarak var olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi çıkarımım çünkü bu konuda araştırma yaptığımda net bir sonuca ulaşamadım. Ben de geçmişini en iyi bildiğimiz Finn'in katalizör kuyruklu yıldız olması sebebiyle çoklu evreni yaratan varlıkların belirli sayıda ruha sahip varlık yarattığı sonucuna vardım. Bu şekilde ruha sahip varlıklar yaşlanarak ya da başka bir nedenle öldükten sonra ölü dünyalarına gidiyor. Tabi ölümlerinin tamamlanması için varlıkların neden öldüklerini bilip ölümlerini anlamaları gerekiyor. Aksi halde bu varlıkların bedenleri ölürken ruhları dünyada hapsoluyor ve hayalet olarak var olmaya devam ediyorlar. Bu durumu daha iyi şekilde anlamak için Hayalet Prenses bölümünü izleyebilirsiniz. Ölen varlıklar ölü dünyalara geldiklerinde kapı muhafızı tarafından ruhunun olgunluk seviyesine ve geçmiş yaşamındaki kötülük miktarına göre 50 ölü dünyasından birine gönderiliyor. Sayı ne kadar büyükse azap da o kadar az, varlıkların olgunluk ve huzur seviyesi o kadar yüksek oluyor. Bildiğimiz ilk seviye olan birinci ölü dünyası cehennemden farksız. En kötü karakterler bu seviyede yer alıyor ve ruhları kötülüklerden kurtulana kadar bu seviyede acı çekmeye mahkum ediliyorlar. Bu seviyedeki ruhlar bir balçık havuzunda hareket edemeden ve içinden çıkamadan azap çekiyor ve canavarca varlıklar tarafından sürekli saldırıya uğruyorlar. Burada gördüğümüz en popüler karakterler ise Wyatt ve Maja. 9. ölü dünyasında öfkeli ruhlar yer alıyor. İçindeki kötülükleri atmış olan ruhların 9. seviyedeyken hala öfkelerinden kurtulamadıklarını biliyoruz. 27. ölü dünyasını 53. çizgi roman sayısından biliyoruz. Orta seviyeden biraz sonra yer alan 27. seviyede ruhlar amaçsızca uçuyor ve varoluşlarını anlamlandırmaya çalışıyorlar. 30. ölü dünyasında bir tapınak yer alıyor. Bura bir tür cennet ve burada konforlu bir süreç olduğu için pek çok ruh bu seviyede uzun süre kalıyor. 37. ölü dünyası Finn ve Jake'in öldüklerinde kabul edildikleri ölü dünyasıdır. Bu onların çoğunlukla iyi karakterler olduğunu gösterirken 50. seviyeye çok yakın olamayacak kadar da ruhsal huzura uzak olduklarını gösteriyor. Bu seviyenin işlevi ve özellikleri ise henüz bilinmiyor. 45. ölü dünya, Joshua, Margaret ve Jermaine'in bulunduğu kristal ölü dünyası. Buradaki karakterler sevdikleriyle bir arada olarak ruhsal huzura yaklaşıyorlar. 50. ölü dünyası ise sadece en saf ruhların gönderildiği ölü dünyası. Cennete eşdeğer bir yer ancak buradaki ruhlar çok uzun süre var olmuyor. Çünkü tüm arzularını aşıp huzura ulaşan varlıklar 50. ölü dünyasından yükselerek hayata ulaşıyor. Hayat onları gelecek yaşamları için şekillendirip yeniden doğmaları için dünyaya gönderiyor. Bunların dışında başka ölü dünyalar da gördük. Örneğin ruhların birbirini yediği, sadece seslerin var olduğu, sadece ölü kuşların var olduğu gibi dünyalar bunlardan bazıları. Ölümsüz varlıklara geldiğimizde ise aslında tamamen ölümsüz olmadıklarını söyleyebilirim. Burada ölümsüzlük, dünyadaki doğal yollarla ölümsüz olmakla ilgili bir şey. Bir varlık ne kadar güçlü olursa olsun her zaman kendisinden güçlü bir varlık tarafından öldürülebilir.
Örneğin ölümsüz olan Buz Kralı uzun süre tacı olmazsa Simon karakterine dönüşmeye başlar ve uzun zaman tacına kavuşamazsa hızla yaşlanarak ölebilir. Marcel'in ise vampir güçleri sayesinde ölümsüz olmasına rağmen kolaylıkla Şeker Prensesi tarafından ölümsüzlüğü alınabilmişti. Kozmik varlıklarda da pek fark yok. Ancak onlar bir düzen içinde oldukları için örnek bir olay göremedik. Fakat bir örnek vermek gerekirse Golp, Prismo'dan çok daha güçlü bir kozmik varlık. Ve isterse onu öldürebilecek kadar güçlü. Onun gücünü sihirbaz adamın karısı Margals'ı yok edip Prismo geri getiremediğinde, hatta hatırlamadığında görmüştük. Ancak Golp Prismo'yu yok etmez. Çünkü Prismo'nun patronu da Golp kadar güçlü olduğu için onunla da yüzleşmesi gerekir. Bu nedenle yapmaz. Evet arkadaşlar, bildiklerim ve araştırdıklarım kadarıyla Adventure Time'in yaşam döngüsünü sizlere anlatmaya çalıştım. Sorularınız ve eleştirileriniz için yorumlarda buluşmak dileğiyle. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.